Herkese merhaba. İzmir denince ilk akla gelmeyen fakat şehre adını veren M.Ö. 4. yüzyıllarda kurulmuş. Belki de bir şehir merkezindeki en büyük agoralardan biri olan Simirna Agorası'ndayım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Burası milattan sonra yüzlü yıllarda meydana gelen bir depremle yok olan antik kentten sonra yapılan, restore edilen bir yer. Bu şekilde bazilikalardan geçiyorsunuz. Burası dönemin ticaret ağını oluşturan yerlerden. Özellikle siyasi ve ticari alanlarda burası şehir merkezi gibi düşünülebilir. Şu an buradan bir su akmakta. İlk anlatılar buranın kuruluşunu Büyük İskender'le açıklıyor. Onun komutanlarının yaptığına dair söylemler var. Özellikle Strabon tarafından. Daha sonra milattan sonra yüzlü yıllarda burada büyük bir deprem meydana geliyor. Büyük İzmir depreminden sonra ise burası Romalı bir komutan tarafından tekrar kuruluyor. Büyük İskender'in burayı yaptırma düşüncesi ise Nemesis adı verilen bazı tanrıçaların kendisinin bu bölgede yukarıda Kadife Kale denilen yerde bir ağacın altında uyuklarken rüyalarına bu Nemesislerin girerek böyle bir yer yaptırma isteklerinden bahsediliyor. Bunun üzerine Büyük İskender bu kararı alıyor fakat İzmirliler, dönemin İzmir halkı bunu o zamanki üst merci olan günümüzde kiliseye denk gelebilecek şekilde kurullara danışıyorlar gerçeklik payı hakkında. Ve bu istek ve soru da Apollon olarak bilinen, kimi yerlerde tanrı olarak geçen kişiye gönderiliyor. Sonrasında ise ondan gelen cevap da eski yerlerini terk edip buradaki agoraya yerleşen İzmir halkının eski yerlerine göre yaklaşık 3-4 kat daha mutlu olabileceğini iletmesiyle burada bir yaşam başlıyor. Tekrar buralar canlanıyor. Bu kısımda da su kanalları var. Roma dönemine ait. Sonraki yerleşimden, yani Romalıların ve Antik Yunanların burayı kullandığı dönemden sonra Osmanlı da burada faaliyet gösteriyor. Özellikle Osmanlı döneminde burası şu şekilde açık alan olma sebebiyle de namazgah olarak kullanılmış. Aynı sırada sarnıç olarak kullanıldığını da ayrıyeten bu su kanalları vasıtasıyla araştırmalar da mevcut. Bununla beraber bölgede yapılan kazılarda tütün lüleleri, lazımlık gibi Osmanlı dönemine ait bazı yapılar da bulunmuş. Yine aynı çağdan sikkeler ve insan kemiği kalıntıları da bölgede mevcut. Görüldüğü üzere bu su bugün hala akıyor ve yazıldığına göre kaynağı bilinmiyor. Gizli mahzenler gibi. Tabii bugünkü bir eksiklik de motor. Test savunmam olduğu için bu bölgedeyim ama bu sefer de motorum yok. Olsun, bir şekilde yürüyerek de gelebiliyorum. Umarım bu taraflara girmek yasak değildir. Burası da üst kat. Özellikle bu yapıların, yani gördüğünüz döküntülerin bazıları da zamanında inşa edilmiş tapınaklara ait. Yani klasik Roma ve Antik Yunan yapılarında gördüğümüz üzere burada da sunaklar yapılmış tanrılara tapınmak namına. Yine daha önceki videolarda hatırlarsanız özellikle Silifke tarafında gittiğimiz bir antik kent vardı. Oradaki sütunlarda da aynı bu bitki motifleri mevcuttu. Yine doğa ve döngüsellikle ilgili kavramları açıklıyor bize. Gördüğünüz gibi bir kapı girişi bu. Alt tarafı yıkılmış. Üst tarafı bu şekilde görülüyor. Yine aynı motiflere rastlamak mümkün. Bu gördüğünüz kısımda o zamanlarda kullanılan galeri, gösteri alanı. Yine çeşitli hayvan motifleri olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar aslana benziyor. Burası bir giriş alanından görüntü olabilir. Yani sonradan yıkılıp oraya taşımış olabilirler. Burada çeşitli yazılar var.
Şurada da muhtemelen Osmanlı zamanına ait mezar başlıkları olabilir. Çünkü belirtmekte fayda var aynen. Burada da daha detaylı görebilirsiniz. Osmanlı zamanında daha önce bahsettiğim gibi namazgah, sarnıç ve mezarlık olarak da kullanıldığından bahsediliyor. Şu kısımda hemen galerinin sağ tarafında kalan yerde kent meclisi olarak geçiyor. Muhtemelen dönemin siyasetçileri veya büyükleri bu bölgede halkı toplayarak çeşitli söylemlerde veya anıtlarda bulunuyordu. Bununla beraber bu siyasetçilerin de toplanarak belli kararlar aldığı yer de olabilir. Tabii günümüzde de olduğu gibi böyle yerlerin önü halk tarafından da popüler kılınıp özellikle ziyaret ediliyordur o zamanlarda da. Genel olarak Simirna Agorası 4 bölümden oluşuyor. Kuzeyde görülen bazilikalar, ilk girişteki batı bazilikaları. Bu kısım Batı Portiko ve Faustina Kapısı diye geçiyor. Aşağıda ayrıca su kanalları var. Son olarak da az önce çıktığım yer olan o gördüğünüz karanlık mahzenleri andıran yerdeki grafitiler. Genel olarak bu bölümlerden oluşmakta. Buradaki tapınma ritüelleri vesaire ile ilgili duruma. Zaten ilk önce Büyük İskender'in gördüğü Nemesisler aracılığıyla, yani bunlar yine Yunan mitolojisinde belli grup tanrıçaları atfediyor. Onlar aracılığıyla yapıldığı düşünüldüğü için burasının onlara özellikle bir tapınma faaliyeti gerçekleştiriliyor olabilir. Bunlarla ilgili zaten bazı araştırmalar, yazılar mevcut. Yani bu tapınılan tanrıların bir grubu Nemesisler. Bununla beraber bazı mezarlarda da tam olarak anlaşılmayan büyü diyebileceğimiz tarzda yazılar da bulunuyor. Özellikle çeşitli hayvan motifleri, özellikle çift kartalbaşı gibi Sphinx andıran tarzda yarı hayvan, yarı insan tarzında motiflerin de çıkması özellikle buranın kült ve ezoterizm öğretileri açısından da bazı mitleri barındırdığı şüphesine yönlendirebiliyor bizi. Tabii bu tapınmalar daha önce bahsettiğim gibi, hatta Tarsus'ta Donuktaş Tapınağı vardı. Onun da bir videosunu çekmiştik, kısa videosunu. Oranın Mitraizm inancındaki Mitra için yapıldığını söyleyen bazı görüşler vardı. Yine burada aynı şekilde yine bazı araştırmacılar Mitra'ya da tapınıldığını söylüyor. Çünkü Roma İmparatorluğu zamanında özellikle Romalıların bir kısmının ezoterik öğreti olarak Mitra'ya tapındığı biliniyor. Ki buradan çıkarılan bazı semboller de onu da oradan çağrıştırabiliyor. Yani buradaki sunaklar ve tapınma adetleri yine birden fazla tanrıyı kapsayacak şekilde. Athena'da yine bunlardan biri klasik olarak savaş tanrısı ve koruma görevi gördüğü için. Son olarak da Apollo'nun buraya onay verip buraya taşınanların daha mutlu olacağını söylemesinden ötürü ona da tapınma faaliyetleri gerçekleştirildiği biliniyor. Bu faaliyetler yine kurban adama olarak genelde tütsüler vesaire yakılarak gerçekleştiriliyor. Tabi o zaman da tam olarak bunlar nasıl uygulanırdı onları tam kestiremiyoruz ama son olarak eğlence adetinden olsa gerek ne Dionysos şarap tanrısı içinde çeşitli eğlenceler düzenlenip kurbanlar verildiği de bu bölge hakkında söylenen bilgilerden. Simirna Agorası da kısaca bu şekildeydi. Buraya da değinmiş olalım. Antik yolculuk devam edecek. Fakat biraz zorlanıyor. Olsun, en azından bu videoda ilk kez Mersin ve Adana dışına çıkabilmiş olduk. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.